Herkese selam arkadaşlar. Beatcourt'tan Gökhan ben. Farklı projelere koşturmaktan bir süredir kanala video atamıyordum ama sorun değil, tekrar buradayız. Bu arada sürekli bu kanal için neden bu kadar fazla abonesi yok diye mesajlar, yorumlar alıyorum. Fakat bu kanalda satın alınmış kullanıcı istemediğimden dolayı tabii biraz yavaş ilerliyor. O sebepten öylece kolay kolay 100 binlerin takip etmesini sağlayamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu içeriklerin devamının gelmesi adına takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet, nedir ne değildir serimizin ikinci bölümü uzun zamandır istenen bir videoydu aslında. Başlığında yeni başlayanlar için demiştik ama aslında bilgilerini tazelemek isteyenler için de rehber niteliğinde bir video hazırlamak istedik. Müzikte şunu yaparsam telif yer miyim gibi çok fazla soru alıyoruz. Fakat bu videonun konusu ise genel olarak telif nedir ne değildir olmakla beraber müzik yaparken telifin ne olduğunu başka ek kavramlarla ve fikirlerle etraflıca irdelemek şeklinde olacak. Öncelikle müzikte telif dediğimiz kavramı irdeleyebilmek için önemli bir başka tanımdan da bahsetmek gerekir. Mesela sample nedir? Evet, Wikipedia'dan bir bakalım. Sample, ses örneği. Bazı Türkçe kaynaklarda İngilizce şekliyle sample olarak geçer. Bir ses kaydındaki bir enstrüman sesindeki veya bir şarkıdaki bir bölümün aynen ya da örnek alınıp değiştirilerek başka bir şarkıda kullanılması işlemidir. Yani bir nevi kesit ya da numune gibi nitelendirebiliriz. Şimdi hemen örneklerle pekiştirelim. Bu arada tabii şimdi ben bu ünlü şarkıları buradan çalamıyorum. Çünkü telif konulu videoda bu hareketten ötürü de telif yemeyelim, değil mi? Şimdi popüler örnekler verecek olursak Daft Punk'ın 2001 yılında yaptığı şu meşhur Harder, Better, Faster, Stronger şarkısı aslında 1979 yılında Edwin Birdsong'un Cola Bottle Baby şarkısından alınmış bir sample olduğunu görüyoruz. Ya da 2017'de Katy Perry'nin Swish Swish şarkısındaki sample'ın Roland Clark'ın I Get Deep şarkısından alındığını görüyoruz. Ya da Madonna'nın 2005 yılında yaptığı Hang Up şarkısındaki sample aslında ABBA'nın 1979 yılında yaptığı Gimme 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 şarkısında var. Ya da hip hop'tan örnek verelim. Future'dan Mask Off 2017'de çıkmıştı. Carlton Williams'ın Prison Song'u. Bu da 1976'da yapılan bir şarkıymış. Oradan alınan bir sample aslında. Elbette dans müziği kulvarında da zibilyon tane örnek var. Ama en çok dikkat çekenlerden veya aklıma ilk gelenlerden bazılarını sıralayacak olursak Martin Garrix'in Animals'ı aslında Busta Rhymes ve Kelis beraberliğinde What It Is isimli şarkısının sample ile yapılmış. Eric Pryda'nın Colon Miss'i, Steve Winwood'un Valerie isimli şarkısından alınan bir sample ve Stardust'ın o ikonik Music Sounds Better With You şarkısı da aslında Chaka Khan'ın Fate şarkısından alınan sample'larla yapıldığını görüyoruz. Tabii bu sample'ların ya değiştirilerek ya da olduğu gibi kullanılarak çalışılmış olduğunu görüyoruz. Bunun dışında hatta dilerseniz iki farklı sample'ı da tek şarkıda kullanabilirsiniz. Örneğin R.L. Grime'ın Core isimli şarkısında görüyoruz. Burada iki farklı şarkının sample'ları var. Mesela The Prodigy'nin Climatize ve Trick Daddy'nin Nan Nigga şarkısında olduğu gibi. Gördüğünüz gibi sample kullanmak yanlış değil. Bilhassa doğru kullanıldığında çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Peki yanlış olan ne? Bununla ilgili size 2013 yılında gerçekleşen bir fiyaskodan bahsetmek istiyorum. Ünlü sanatçı will.i.am, uluslararası elektronik müzik label'ı Anjuna Beats çıkışlı prodüktörleri Matt Zo ve Artie'nin ürettiği Rebound şarkısından koca bir bölümü olduğu gibi illegal biçimde şarkısında kullanmıştı. will.i.am röportajında bunu sample olarak nitelese de aslında sample dediğimiz kavramdan çok uzak olduğunu kendisi de biliyordu. Hatta röportajında bunu kopyaladığını da kabul etmişti. Tabii bu kadar rezillikten sonra kendi aralarında bir anlaşmaya varmışlardı. Ama tabii herkes bu kadar anlayışlı olmayabilir. Şimdi bu durumu irdeledikten sonra şimdi de telifin tanımına bakalım. Evet, yine bir Wikipedia'dan telif hakkı.
İngilizce copyright. Bir kişi ya da kişilerin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürünün kullanılması ve kopyalanmasıyla ilgili hukuken sağlanan haklardır. Dolayısıyla bu şekilde başka şarkılardan kestiğiniz kısa sample'lar ister tanınır halde olsun ya da olmasın, tabii ki kısa olduğu sürece telif problemi yaşamazsınız. Çünkü kullandığınız bu komponent bir kesittir. Ama diyelim ki o will.i.am'in örneğinde olduğu gibi siz sample'ı gereğinden çok daha uzun kullandınız. Bu durumda kesin olmamakla beraber bu durumun sonuçları olabilir. Tabii piyasada satılan çok fazla ses kütüphanesi var biliyorsunuz. Peki bu kaynaklardan edindiğimiz sample'ları kullandığımızda telif haklarını ihlal etmiş olur muyuz? Cevap kesinlikle hayır. Yani halka açık satışta olan bu paketleri ticari ya da hobi olarak şarkılarınızda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası olmadan. Tabii bu hazır sample'lar yerine prodüktörler başka şarkılardan sample'lar da kesebilirler. Hatta size özel eski bir şarkınızı bile sample'layabilirler. Şimdi bu anlamda kişiler birbirlerini farklı amaçlar doğrultusunda bazen yanlış yönlendirebiliyorlar. Kim olabilir bunlar? Label'lar, yani plak şirketleri, arkadaş grupları ya da yeni başlayan diğer müzisyenler gibi. Dolayısıyla öncelikle doğru ve tam biçimde konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Ki sonrası için alabileceğimiz aksiyonları da doğru yönetebilelim. Aksi takdirde her iki tarafta gülünç durumlara düşebiliyor. Bu durumda satılan sample library'ler telif haklarını ihlal etmiyorlar. Zira kullanmanız için üretildiler. Bunun dışında örneğin bir şarkıda kullanılan bir ritim, yani davul elemanlarını içeren grubu, drum sample'larını vesaire ya da herhangi bir efekti, bunları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bu kavramlarla direkt ilişkili olmasa da bilmenizde fayda sağlayacak ve bir kaydı dinlerken bu bundan çalmış ya da sample almış gibi yaptığınız yorumların daha doğru olmasına yarayacak bazı ek kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bunların ilki mashup. Tanımına bakalım. Mashup. Genellikle bir şarkı şeklinde önceden kaydedilmiş iki veya daha fazla şarkıyı bir araya getirerek bir şarkının vokalini diğerinin müziğinin üzerine sorunsuz bir şekilde yerleştirerek oluşturulan ve temponun en iyi şekilde akışının sağlandığı bir müzik türüdür. Evet, yani bununla ilgili çok fazla örnek var tabii ama aklımda kalan bazı örnekler şunlar. Mesela Fragman'ın Tokame şarkısının altyapısıyla Coco'nun I Need a Miracle şarkısının vokalini birleştirmişti zamanında Fragma 2001 yılında. Ortaya da Tokus Miracle çıkmıştı. Genelde isimlendirmeler de öyle. Yani ilk şarkıdan bir şey geliyor, ikinci şarkıdan da bir şey geliyor ve birleşiyor, başka bir olguyu oluşturuyor. Evet, bir diğeri ise Milo'nun Drop the Pressure ile Miami Sound Machine'in Dr. Beat'i birleşiyor. Bunun adı da Dr. Pressure oluyor. Tabii bunlar global çapta ün yapmış mashup'lar. Şimdi de kendi yaptığım bazı örnekleri verecek olursam, kendi şarkım Exile F ile beraber yaptığımız Don't Run Away ile GVA'nin Lucid Desire isimli şarkısının altyapısını birleştirdik. İlk şarkının vokali, ikinci şarkının altyapısı. Dolayısıyla ortaya da Lucid Desire's Running Away gibi bir şey çıkmıştı. Ya da Ocean Lab'in Satellite şarkısının vokaliyle Adrian Alexander'ın Foreign Territories'inin altyapısını birleştirmiştim. Foreign Satellite ortaya çıkmıştı. Bu videoyu izledikten sonra tekrar dönüp bu eserlere bakabilirsiniz. Enstrümanların ön ayarları, presetleri hakkında bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi bazen de bir şarkıda kullanılan melodik riff'te duyduğunuz o sesin aynısını bir başka şarkıda da duyabiliyorsunuz. Özellikle synthesizer'larda bunu görebilirsiniz. Şimdi bir örnekle açıklayalım. Burada basitçe bir demo karaladım size. Önce onu bir dinleyelim kısaca.
Evet, burada duyduğumuz bu sesler 3 milyar 750 milyon şarkıda kullanılmıştır belki de. Dolayısıyla burada duyduğunuz şey aslında bir sample değil. Neden? Çünkü sample bir şarkıdan kesilmiş bir ses dosyasıydı. Yani bir kesitti hatırlarsanız. Ama burada direkt kullanılan synth sesinin tasarlanmış ön ayarının yani presetini dinledik. Ama tabii ki bu aynı sesle aynı melodiyi yazdığınızda da telif sorunuyla karşılaşacaksınız anlamına da gelmiyor. Sonuçta siz bunu yeniden üretmiş olabilirsiniz ama illaki bu da kopyalamaya girecektir. Yani öyle bir sorun oluşturacaktır. Bu durumda bu iki kavramın da ayırdına varmak gerekiyor. Bu durumları ayırt edebilmek illaki biraz zaman alacaktır. Bu da tamamen ne kadar çok aktif müzik dinlediğinizle ve müziği oluştururken ne kadar çok çalıştığınızla doğru orantılıdır. Evet, şimdi tüm bu kavramlardan sonra esinlenmek, kopyalamak, bunlar arasındaki farklar nelerdir? Biraz da bunları inceleyelim. Maalesef günümüzde kopyalamanın yeni adı esinlenmek oldu. Çünkü durumlara olan bakış açımız hep ticari olarak gelişti. Ama aslında böyle olmak zorunda değil illaki. Günümüzde Türkiye'de özellikle popüler müzikte, yani popüler derken sadece pop müziği kastetmiyorum bu arada. Yani o anda ne popülerse genelde yurt dışından bazı eserlerin melodileri şu şekilde transpoze edilmiş mesela. Şöyle. Şimdi bunun yanına gerek flow gerek ses benzeşmelerini de göz önüne alarak üretilen çok fazla eser görebiliyorsunuz. Üstüne bir de klip de benzer mantıkta üretildiğinde bu durumda bunun adı esinlenmek olmuyor arkadaşlar. Bunun adı kopyalamak oluyor. Evet, şarkınız benzer bir matematiğe sahip olduğu için tutabilir. Ama keşfedildiğinde özellikle YouTube'da çok fazla inceleme videosu var biliyorsunuz. Daha yeni başlamış ya da henüz başlayamamış müzik kariyerinize nur topu gibi bir kara leke sürmüş oluyorsunuz. Ki ülkemizde bir müzik endüstrisi de yok kaldı ki. O sebepten çok gerek yok. Evet, konservatuara gitmiş olmayabilirsiniz ya da gitmiş de olabilirsiniz. Fakat önemli olan sürekli kendinizi geliştirmektir. Örneğin bir şairi düşünelim. Yani bir şiiri sipariş üzerine yazmaz genelde, değil mi? Yani şiir gelir bir şekilde. Müzikten örnek verecek olursak da bazen bilinçsizce çok benzer şeyler üretebiliyorsunuz gerçi. Benim de bazen başıma geliyor. Çünkü aynı anda aynı şeyi düşünmek çok nadir de olsa gerçekleşebiliyor. Ama aslında müzik adına şöyle bir durum oluşuyor. Tabii öylece bir anda gelen eserleri hariç tutuyorum. Yani bir şeyler üretmek istiyorsunuz ama üretemiyorsunuz. Bu durumla ilgili birazdan söyleyeceklerim. Aslında nedir bu? Ortada bir dert yokken siz kendinize bir dert icat ediyorsunuz. Sonra da bu ürettiğiniz derdi çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu anlamda dert edinmek de çok kolay olmayabilir. İşte böyle bir durumda kopyalamaktan ziyade esinlenmek dediğimiz kavram ortaya çıkmalı diye düşünüyorum. Yani aslında esinlenmeyi de yolculuğa dair bir çıkış noktası olarak değerlendiriyorum. Yoksa bir şarkıdaki hikayeyi ya da derdi olduğu gibi kopyalamak hem iş etiği adına hem de kariyeriniz açısından çok da parlak bir fikir olmayabilir. Ki zaten emin olun birileri zamanla bir şeylerin farkına da varabiliyor. Tabii bu tanımlar, kavramlar biraz iç içe olduğu için hepsini tek bir videoda işlemek daha mantıklı geldi. Ama umarım aklınızdaki bazı soruları giderebilmiş, farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayabilmişizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.